Merhaba Emel Hanım, hoş geldiniz. Ben Nisan Merhabalar. Dalkış, IEEE Necmettin Erbakan Üniversitesi'nin EMBS Komitesi Başkanıyım. Teklifimizi kabul ettiğiniz için teşekkür ederim. İsterseniz kendinizi tanıtarak başlayabiliriz. İsmim Emel Sokullu. Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyofizik Bölümü hocasıyım. Aynı zamanda Koç Üniversitesi Translasyonel Tıp Araştırmaları Merkezi'nin araştırmacısıyım. Laboratuvarım Koç Üniversitesi bünyesinde. Halen çalışmalarımı da sağlık alanında sürdürüyorum. Aynı zamanda Zeta Matrix isimli bir biyoteknoloji firmasında kurucu ortağıyım. Sağlık alanında biyoteknolojik gelişmeleri içeren araştırma geliştirme çalışmaları ile ilgileniyorum. Harika. Peki bu başarılarınızın arka planı nedir? Yani hani taban nereden geldiğim aslında fizikçiyim. İstanbul Teknik Üniversitesi Fizik Mühendisliği mezunuyum. Sonrasında fizik mühendisi olmama rağmen ilgi alanım biraz daha biyoteknoloji içerikli sağlıkla ilgili alanlar olduğu için araştırmalarımı biyofiziğe yönlendirdim. Hmm. Biyofizik sağlık konusunda da araştırmalar yapan fiziğin bir alt ana bilim dalı. Ve bu alanda doktoramı da biyomühendislikte Ege Üniversitesi'nden alıp sonra Harvard Tıp Fakültesi'nde gene biyomühendislik içerikli araştırmalarda bulundum. Doktoram sırasında da hem Ege Üniversitesi hem Lawrence Berkeley'de iki taraflı araştırmalarda bulundum. Böylece uluslararası ortamları da deneyimlemiş oldum. Ama nihai hedefim sağlık alanında sağlığa fizikten yaklaşan bir alanda araştırmalar yapmak olduğu için yolum da tamamen bu şekilde ilerledi. Peki size hani fizik mühendisliğinden biyoteknolojiye, biyomühendisliğe yönelten ne oldu? Biyofiziğe yönelten ne oldu? Öncelikle ilgi alanım yani çünkü fizik aslında geniş bir alan. Ben fen lisesi mezunuyum ve fen lisesinde okurken hem biyolojiye hem fiziğe her ikisine de ilgim vardı. Daha da gerçeği biyolojiye özel ilgim vardı ama fizikte de çok daha becerikliydim. Fizik aslında bir takım fenomenleri yani günlük hayatta gördüğümüz olayları matematik diliyle anlatan çok özel, güzel aslında temelinde basitleştirmeyi ve işte bir mekanizma oluşturmayı hedefleyen bir çok temel bir bilim dalı. Bu anlamda beni heyecanlandırıyor. Bu tekniklerle biyoteknoloji ve biyoloji alanındaki sorunlara yaklaşmanın değerli olduğunu düşündüğüm için sorular çünkü biyoteknoloji alanında çok çeşitli. İnsan vücudu özelinde düşündüğümüz zaman hani vücudun mekanizması, insan vücudunda hücreler arası etkileşimler, bununla ilgili olan biten o bütün hani inanılmaz bir dünya var. Hani orada bu fiziksel metodlarla aslında bir takım açıklamaları yapabiliyor olmak benim için çok heyecan verici olduğu için bu alana yöneldim. Peki, size şunu sormak istiyorum. Bir bilim insanısınız, aynı zamanda bir girişimcisiniz. Peki, STEM alanında bu zamanınızı ve kaynaklarınızı yönetmek için önemli bulduğunuz stratejiler nelerdir? Yani bilim teknoloji alanında çok önemli olan şey süreklilik. Yani bu sürekliliğin de temel kaynağı aslında yaptığınız işe duyduğunuz sevgi. Severek yaptığınız bir şeyde zaten o sürekliliği sağlayabiliyorsunuz. Bu önemli bir strateji bence. Yani sürekli olarak ilgi duyduğunuz alanda araştırmaları sürdürüyor olmak ve yaşamın her noktasında bu konuda olan ilginizi kaybetmeden kendinize uyarlayabileceğiniz teknolojileri araştırıyor olmak benim temel stratejim. Gerçekten severek yaptığım bir iş ve hani başından beri bir bütünlüğü temsil ediyor kendi içimde. Bu önemli. Ben de bu prensiple işimi belli bir süreklilik içinde araştırmaya devam ederek ve hayatın içinden olan problemleri tanımlayıp onlarla ilgili en son teknolojileri takip edip buradaki çözümleri uyarlama yoluna giderek bu şekilde ilerliyorum. Stratejim bu. Bu anlattıklarınızı tabii ki tek başınıza değil, bir ekip olarak yapıyorsunuz, doğru değil mi? Peki, Doğru. başarılı bir bilim ekibi veya şirket kurmak ve yönetmek için etkili bulduğunuz stratejiler hakkında konuşabilir misiniz? Burada hani strateji demek ne kadar doğru bilmiyorum ama hani her noktasında uyumlu bir ekiple çalışıyor olmayı önemsiyorum. Ve aslında ekibin bütün üyelerinde aynı sinerjiyi yakalayabilmek adına aynı hevesi görebilmiş olmayı istiyorum. Bizim şu anki ekibimiz hem üniversite tarafında hem startup tarafında her ikisi de yaptığı işi tamamen seven ve bu konuya kendini belirli bir seviyede adanmışlıkla çalışan
çok kuvvetli ve genç bir ekibimiz var. Ve bu ekiple zaten birebir süregelen bir ilişkimiz var. Hani ilişkilerin sürekliliği nasıl hani bilime olan ilginin sürekliliği önemli diye vurguladım. Aynı şekilde bizim buradaki takım olarak sürekliliğimizin de önemli olduğunu ve hani takım üyelerinin uzun süre birbirine alışmış kişilerden oluşması gerektiğini, önemli olduğunu düşünüyorum. Bu noktada hem dinamik hem belli ölçüde kendini yenileyen hem de kendi içinde oturmuş bir takım oluşturduğumuzu söyleyebilirim. Peki Zeta bahsettiniz. Peki bize Zeta misyonu ve vizyonu hakkında bahsedebilir misiniz? Nasıl kurulduğunu açıklayabilir misiniz? Evet, biyoteknoloji şirketi olarak aslında üniversitede yapılan Ar-Ge'nin biraz daha hayata karışması ve bir ürüne dönüşmesi, bu konuları önemsiyor oluşum benim ta doktora yıllarıma kadar gider. Yani ben doktora zamanında da hem hocam çok değerli Profesör Ahmet Öztarhan hem onun ikinci danışmanım Ian Brown, Lawrence Berkeley'den, her ikisi de sanayiye dönük araştırmalarda isim olmuş kimselerdi. Böyle bir şansım var benim. Yani araştırmaya başladığım ekip zaten sanayiyle birlikte bir takım sanayiye dönüşebilecek, ticaretleşebilecek ürünleri önemseyen bir ekipti. Orada başladı bilim yolculuğum. Ve benim yaptığım işlerin de ben aslında insan hayatına dokunabilir olmasını önemsedim. Bu noktada bu Harvard Tıp Fakültesi ve MIT bünyesinde yaptığım postdoktora çalışması Utkan Demirci'nin labında gerçekleştirdim. O esnada ve o süreçte biyoyazıcılarla tanıştım. Birebir kullanma şansım oldu, görme şansım oldu ve o dönemde bu biyoyazıcılarda kullanılan biyomürekkebin senteziyle ilgili projelerde de çalışmaya başladım. 2012'lerden beri bu bahsettiğim. Ve o zaman gerçekleştirdiğimiz ve sonraki ileriki projelerimizde laboratuvarda çok daha yani geniş amaçlı projelerde aslında bir projelendiriyorsunuz kafanızdaki fikri ve onun hani birinci aşamasında kendi yaptığınız bazı malzemeleri sentezliyor olmanız gerekiyor. Ben o sentezlediğimiz şeyi aynı zamanda piyasaya koyalım ve bu şekilde biyomürekkep formunda diğer laboratuvarlarda hızlıca bunu ürün olarak kullanabilsinler mantığıyla başladık. Misyonumuz ve vizyonumuz bu yönde şekillendi. Hedefimiz ve amacımız laboratuvarlarda ve çeşitli araştırma faaliyetlerinde kullanılan biyoyazıcıların ham maddesi olan biyomürekkebin üretilmesi ve bunu pazara sunmak üzerine şekillendi. Çok ilgi çekici gözüküyor. Gerçekten çok girişken bir insan olduğunuzu ve yaratıcı birisi olduğunuzu görebiliyorum burada. Peki, şirketinizin ulaştığı önemli kilometre taşları, başarılar, başarısızlıklar hakkında konuşabilir misiniz? Şirketleşme sürecim aslında yani Zeta Matrix'ten önce ilk başta kendi başıma kurduğum bir Solabarge şirketi var. O da yüzey modifikasyonu üzerineydi. İlk tecrübem öyleydi. Bu vücut içinde kullanılan protezlerin yüzey modifikasyonu. O süreçte ben aslında bir takım Solab üzerinden girişimcilikle ilgili yarışmalara katıldım ve iş fikirleriyle hem TTGV'nin bir girişimcilik ödülünü aldım. Acıbadem Kuluçka Merkezi ile gene orada bir derece alıp Singapur'a gidip orada işte bir takım ziyaretler gerçekleştirme şansına eriştim. Yani bir Zeta Matrix'ten önceki süreçte zaten bir takım bu konuda kilometre taşı diyebileceğim başarılar elde ettik. Bir BİG projesi bitirdik. Zaten ilk başlangıçta onu söylemek doğru olur. Yolculuğum benim 15-12 TÜBİTAK BİG süreciyle başladı ilk şirketleşmemiz Solab'da. Sonrasında Leaders of Innovation'la İngiltere'de Royal Academy of Science'ın bir özellikle inovasyon liderleri yetiştirme ile ilgili bir programında yer alma şansım oldu. TTGV yarışması, onun arkasından Acıbadem. Sonra Koç Üniversitesi vesilesiyle İstanbul'a taşındım ve ondan sonra İstanbul'a geldiğim süreçte ham madde arayışında yani şirketleşmeyi biraz daha bu biyomürekkep özeline taşımaya karar verdik. Bunu şunun için anlattım. Hani Zeta Matrix'ten önceki süreçte aslında bir startup yolculuğum daha oldu ve o Zeta Matrix benim hayatımda ikinci startup. Aslında doğruyu yanlışı öğrenmenin en güzel yolu da bu aslında. Birkaç işin içine girip iş gerçekten ne işe çevrilebilir bununla ilgili fikir edinme yolculuğu oldu. Çünkü her bir bahsettiğim kilometre taşı diye örnek verebileceğim bu TTGV'deki işte 250K sağlık girişimleri yarışması olsun, Acı
Acıbadem'in bu inovasyonla ilgili yarışması olsun. Bütün bunlarda biz birer akseleratör kapsamında aslında çeşitli eğitimler aldık ve oralarda aslında kendimizi daha doğru bir iş planı nasıl oluşturulabilir bu konuda eğitme şansım oldu. Şunu söylemeliyim, yani ilk başta ilk aklınıza gelen fikir değil de belki daha doğru bir başka fikir var olabilir noktasına bu yolculukta geliyorsunuz. Yani toplamında aslında bir yolculuk, dediğim gibi girişimcilik. Benim için de öyle gelişti. Tabii ki belli başarılar elde ediliyor bu yolculuk boyunca ama ondan daha önemlisi aslında hakikaten insan hayatına dokunabilecek ürünler geliştirilmek. Son işte 2020 itibariyle 2021'de kurduk ama 2020'den itibaren üzerinde çalıştığımız Zeta Matrix'te K-Works kapsamında kurduğumuz bir şirket. K-Works'un da ortaklığı var, Koç Üniversitesi Girişimcilik Merkezi ve gene üniversiteden makine mühendisliğinden biyojazıcılar konusunda son derece uzman Savaş Taşoğlu hocayla birlikte bir girişim şeklinde bunu şekillendirdik ve bu şekilde de yolculuğumuz devam ediyor. Peki, biraz araştırdığım zaman, yani, hakkınızda gerçekten çok idol görebileceğim fikirlerinize ulaşabiliyorum. Bunlardan birisi de hayvanlar üzerinde test yapmanın gerekli olmadığını düşünüyorsunuz, doğru mu? Evet, yani bizim malzeme ve bu biyojazıcılarla ilgili iş fikrimiz tamamen aslında bu konsept üzerine kurulu. Yani aslında bu hayvan testlerinin yerini alabilecek biyojazıcılarda üretilebilen organ platformlarını biz onun ham maddesini üretiyoruz. Yani çeşitli organ ve doku temsili modelleri oluşturulabilecek ortamı oluşturuyoruz. Jelatin ve kolajen bazlı temel olarak. Zeta Matrix'in temel iş alanı bu. Ve uzun vadede hedefimiz de aslında hayvan testlerine alternatif ortamları üretebilir kimselere satış yapıp onların farklı platformlar geliştirmelerine kolaylık sağlamak. İşte deri platformları ya da işte çeşitli organlara, organoid modellere yönelik platformların tamamı bizim geliştirdiğimiz bu jelatin ve kolajen bazlı biyomalzeme ortamının içinde geliştirilebiliyor. Bunun sadece ilk stepi bizim ürünümüz. Ama bu ürünü kullanıp içinde farklı hücreler, farklı büyüme faktörleri ve çeşitli koşullar oluşturularak organoid modeller oluşturulup bunlar üzerinde gerçekleşecek ilaç testleri, klinik araştırmaların işte ilk adımını oluşturan preklinik testler, hücre kültürü testlerinin belirli aşamaları bu ortamda gerçekleşebiliyor. Ve biyojazıcılar da bunun bir aracı. Biyoyazıcıyla ya da biyoyazıcı olmadan kullanılabilecek ortamı biz aslında oluşturuyoruz. Yani, aslında hayvanları kullanmak zorunda değiliz. Aslında Evet, bu teknoloji gerçekten kabul gelişti. gören de bir fikir zaten. Yani açıkçası hayvanlara karşı gerçekten büyük bir hassasiyetim var zaten. Yani hayvan hakları ile ilgili bence olması gereken bir noktaya adım adım ulaşıyoruz. Bu konuda aslında daha yapılacak elbette çok şey var ama hani bu konuda bir duyarlılık artışı zaten var genel olarak toplumda. Ve bu noktada FDA'nin almış olduğu bir takım işte ilaç testlerinin, kozmetik testlerin artık illa hayvanlar yerine işte onun eşleniği bir takım bu doku mühendisliği ürünü ortamlarda gerçekleşebileceği, işte çiplerde ya da doku platformlarında gerçekleşebileceği ile ilgili ve bunu kabul edeceği ile ilgili kararlar yeni yeni çıkmaya başladı. Çok sevindirici bu gelişmeler. Bizim ortamımızda bu yeni kararların sonucunda kullanılabilecek ortamları aslında biz üretiyoruz. Zeta Matrix kuruldu. Kurucu ortağınız Savaş Bey. Hala da Ar-Ge çalışmaları yürütüyorsunuz. Birçok Ar-Ge çalışmamız da sürüyor. Farklı, özellikle daha gelişmiş, işte ışığa gereksinim duymadan kendi içinde bağlanmaları gerçekleştirebilen, işte daha modifiye jelatin türevi ortamların üzerine çalışmalarımız devam ediyor. Ya da iletken, dışarıdan uyaran verdiğinde işte hücrelerin çoğalmasının hızlanabileceği ortamlarla ilgili hem TÜBİTAK'tan, işte KOSGEB'den projeler verdik. Bunlar kabuller aldı çeşitli kurumlardan ve bunların sürdürülmesiyle ilgili çalışmalarımız Boğaziçi Üniversitesi Derin Teknoloji Merkezi'nde bir alanımız var. Orada sürüyor bu çalışma. Araştırmalarınızda problem çözmeye yaklaşımınız nedir? Problem çözme yaklaşımımız genel olarak yani bilimin her zaman bize gösterdiği yoldan işte çeşitli hipotezler ve araştırmalar neticesinde onu destekleyecek olan hani elle tutulur kanıtlar üzerinden bir yol haritası belirleyip sonra onun için belirli zaman aralıklarını belirleyip projelendirme şeklinde ve hani bir probleme çeşitli yaklaşımlarla ilgili
gelen bütün fikirleri değerlendirip bununla ilgili ayrıntılı araştırmalardan sonra kendi hipotezimizi oluşturup onun belli bir zaman aralıklarında hangi kilometre taşlarıyla geliştirileceğiyle ilgili bir ön çalışma yapıp ondan sonra başlamak üzerine bu şekilde ilerletiyoruz Aslında çalışmalarımızı. adım adım genişleyen, başta Evet. problemi görüp sonrasında teoriler, hipotezlerle ilerleyen bir süreç. Tamamen böyle. Yani bu bilimsel araştırma yöntemi Hı aslında hı. tamamen Yani böyle. Zaten evet. ve biz de hani bu temel prensiple tabii ki yaptığımız projelerde bu 3 boyutlu yazıcılarda ya da hücre kültürü ortamında kullanılan çok farklı alternatif, çok farklı malzemelerden ortamları oluşturmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çeşitlilik, kapsayıcılık, bilimsel projelerin veya şirketlerin başarısına nasıl katkıda bulunuyor? Örnek verebilir misiniz? Şöyle söyleyebilirim, çeşitlilik ve kapsayıcılık çok güzel bir soru bu. Bunun değerini ben aslında yurt dışında bulunduğum dönemde çok fazlasıyla gördüm. Şöyle ki, sonuçta çalışıp katkı sunmaya çalıştığımız alan biyoteknoloji alanı. Ben Türkiye'de de doktoramı biyomühendislik alanında aldığım için hani bu biyo ile başladığı için, ismi biyo ile başladığı için hani biyolojik bilimlerin ağırlıklı olduğu bir alan gibi kulağa gelse de aslında içinde çok farklı disiplinleri kapsıyor olması gereken bir alan. Çünkü biyolojik bir probleme bir çözüm sunmak istediğiniz noktada bir elektronik altyapısı, bir mühendislik altyapısı, bir makine mühendisinin katkısı çok değerli olabiliyor. Düşündüğünüzden de değerli olabiliyor. Benim ilk bu postdoktorayı yaptığım alan da böyleydi. Doktora çalışmamı yaptığım hocam da benim fizik tabanlı bir hocaydı ama biyomühendisliğin hocasıydı. Söylemeye çalıştığım farklı disiplinler katkı koyduğunda ortaya çıkan sonuçlar hani biyolojik bir bilime, biyolojik bilimlere katkı koymaya çalıştık. Bunun için biyolojik sorunları, problemleri tanımladık ama getirdiğimiz çözümler her zaman başka disiplinlerden oldu ve bunun çok değerli olduğunu düşünüyorum. Gene dediğim gibi yurt dışında bulunduğum zamanda da bunun ne kadar önemli ve gerekli olduğunu tekrar gördüm. Çünkü benim çalıştığım bu hem Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi hem MIT'nin ortak bir enstitüsüydü çalıştığım yer. Health Science and Technologies diye kurulmuş bir ortak enstitü ve bu yapının içinde her disiplinden, her farklı mühendislik disiplininden insan bir arada çalışıyordu. İşte makine mühendisleri, elektronik mühendisleri, elektrik mühendisleri, biyologlar, tabii ki moleküler biyoloji tabanlı kimseler çok değerli en başta. Ve yani hepsinin belli bir sinerji yaratıp hepsinin bilgi birikimini ortaya koyup çözüm sunduğu bir yerde çalışma şansım oldu. Bunun çok faydalarını gördüm ilerleyen zaman içinde. Şu an içinde olduğum ortam da aynen bu tarif ettiğim şekilde. KUTTAM'da ben araştırma çalışmalarımı temel olarak bu Translasyonel Tıp Araştırmaları Merkezi'nde sürdürüyorum. Ve oranın da temel prensibi farklı disiplinlere kucak açıp hepsinden gelecek olan çözümleri bir potada eritip çözümler oluşturmaya yönelik. Yani anlıyorum ki aslında sizin bakamadığınız bir pencereden başka bir mühendislik dalındaki bir mühendis bakabiliyor ve böylece çeşitliliğin size daha faydası oluyor. Aslında tek Tamamen öyle. başınıza Yani bir üretemeyeceğiniz çözüm fikirler. arıyorsanız bu çözümün aslında tamamen baktığınız yer değil de bambaşka bir yerden gelme olasılığı çok yüksek. Buna olanak sağlıyor olmak da bu anlamda çok kıymetli tabii. Böyle disiplinler arası ortamların bu faydası oluyor. Yani başka disiplinleri de içerdiği zaman ve herkesin bir arada bir sorunu tartışması için uygun ortamı oluşturduğunuzda herkes kendi yaklaşımıyla daha optimize bir çözüm için ortak akıl oluşturup ortak akıl üzerinden bir çözüm sunma kapasitesi artıyor. Daha çok güzel bir fayda sağlıyor. Çok inovatif çözümler üretebiliyor. Peki, işinizde bilimsel otorite ve yenilikçiliğin gereksinimleriyle pratik uygulamaların ve ticari uygunluğun gereksinimleri arasındaki dengeyi nasıl sağlıyorsunuz? Bunu aslında birazcık bununla ilgili ipucu verdim. Şöyle ki ben yenilikleri tabii işim gereği ve de gerçekten Türkiye'de çok geçerli, önde giden, birçok araştırmalarda liderlik eden bir kurumda çalışıyor olmanın sorumluluğuyla en son seviyede araştırmaları sürekli tarıyorum ve bu konuda kendim de araştırma fikirleri üretme çabası içindeyim. Ama dediğiniz gibi şu anki gereksinimlere baktığımızda bunlar elbette ki bu en son gelişmeler tabii ki biraz daha önde kalıyor. Bu dengeyi sağlayabilmek için ben aslında zaten laboratuvarda bu araştırmalar için temel olacak bir takım materyallerin piyasaya sunulması yolundan gidiyorum. Yani zaten kendi ileri seviye araştırmam için işte bunun diyelim ki işte 5 adımlı
8 adımlı bir işlem gerekiyor diyelim. Bunun ilk 2-3 adımı aslında piyasada da yeri olan ve farklı uygulamaları olan şeyler şeklinde fark edebiliyoruz. Yani bu birçok çalışma için de böyle. Yani bir şey yaparken kullandığınız bir takım diğer yan ürünler aslında birçok farklı laboratuvarda da iş görebilir nitelikte olabiliyor. Ve ben bu prensiple hani hem en son seviyede araştırmaları sürdürmek için çabalarken bir yandan da zaten hali hazırda yaptığım rutin protokollerimi nasıl piyasada yer bulabilir, bunun için de biraz kafa yorup o şekilde o yoldan Hı aslında hı. bu işimi şekillendirdim. Peki birazcık bahsettik. Biyomalzeme üretimi ile ilgileniyorsunuz. Biyoyazıcıları kullanıyorsunuz. Peki yani izleyicilerimizden bilmeyenler olabilir. Biyoyazıcı nedir? Biyomalzeme nedir? Biraz bahsedebilir misiniz? Biyoyazıcı içinde aynen normal yazıcı gibi düşündüğümüzde normal yazıcı bir printer mantığı. İşte mürekkep içine koyarsınız ve işte bir yazılımla ona gelen yazılımdaki işte o şekilleri yazar. Aynı mantıkla bu sefer hücreli bir sıvı ortam, hidrojel aslında. Hidrojel esaslı hücreli ve de hücreleri içeren bir sıvı ortamı. Aynen yazıcıda nasıl işte mürekkeple yazı yazıyorsunuz, desenleri bu şekilde biz biyo yazıcı ile yazıyoruz. Biyo yazıcı hücre içeren hücreli hidrojellerle desenler oluşturabildiğiniz otomatize bir platform. Bir işte CAD/CAM yazılımından içine işte yapmak istediğiniz desenin ne olduğunu tanımlıyorsunuz ve yüklemiş olduğunuz hücreyi de içeren ortamla birlikte işte istediğiniz desen ya da ortamı taklit eden bir yazıyı o otomatize bir şekilde gerçekleştirebiliyor. Özellikle bu dokuların yazılması ve organların yazılması ile ilgili, yani yazılması derken onların bir baskı şeklinde o hücreli ortamın otomatize bir şekilde üretim yapmasını kastediyoruz. Burada kilit faktör işte o içinde mürekkep dediğimiz biyo mürekkep hem hücre içeriyor hem de hücrenin canlılığını sürdürebilmesi için biyo uyumlu olması gerekiyor. Bizim kullandığımız hidrojeller aynen hücreler arası matris dediğimiz, extracellular matrix dediğimiz hücreler arası ortamı taklit eden, içinde hem jel hem sıvı yapının olduğu bir karışım ve içinde gene hücre barındırıyor ve bu şekliyle aslında kullanılabilir bir ortam oluşturuyoruz. Pekala. Bununla ilgili bir sorum daha var. Biyoyazıcılara uyumlu yeni nesil biyomalzemelere nasıl ilgi duydunuz? Bunu anlatabilir misiniz? İlham kaynağınız ne oldu? Ben biyomalzemelerle ilgili çalışmalarım benim aslında vücut içinde kullanılan protezlerle başladı. Hem master'ımda hem doktoramda protez malzemelerin vücuda daha uyumlu hale getirilmesi ve bunun için yüzey modifikasyonuyla aslında vücutta daha elverişli bir ortam sağlanması konularında çalıştım. Yani sıfır noktasından beri benim bütün yüksek lisans doktora çalışmam hep biyomalzeme ve polimerler burada önem kazandı. Çünkü polimerlerin, özellikle biyobozunur polimerlerin de keşfiyle işte vücut içinde hidrolize olarak işte vücuttan zaman içinde eriyip kaybolan polimerik malzemelerle çalışmaya yüksek lisans ve doktora döneminde başladım. Doktora tezimde de işte gene vücut içinde sinir dokusunun kendini yeniden onarabildiği bir işte tüpler, küçük boyutlu sinir dokusu rejenerasyonu yapılabilen tüpler ürettik. Ve o noktada başladı benim. Çünkü o tüplerin aynı zamanda hücreyle uyumlu ve üzerinde hücre büyütebildiğiniz ortamlar ve yönlendirme yapabildiğiniz ve aynı zamanda uyaran verebildiğiniz ortamlar olması gerekiyordu. Orada ona özel polimerleri hazırlarken ben biyomalzeme işine başladım. Bu postdoc dediğim doktora sonrası çalışmalarımda da polimerlerin bir başka versiyonu hidrojellerle artık çalışmaya başladım ve hidrojeller konusunda da orada sentez ve işte ilk aşamadan itibaren onların hücreyle uyumlu hale getirilmesi ve daha önceden bu polimer mühendislikle, çünkü ben malzeme mühendisliğinde aslında benim master'ım ve doktoramda da biyomühendislikte malzeme mühendisliğinden de hocalarım vardı ekibimizde. Bir TÜBİTAK projesinde o sinir tüplerini oluşturuyorduk. Polimer mühendisliğiyle hep yakın çalıştığım için polimer bilgim de aslında belli seviyede var. Hatta aslında bence yani en uzman olduğum alan polimer mühendisliğe en yakın olduğum alan diyebilirim.
Yaptığımız çok disiplinler arası fiziko-chemistry, yani hem biyofizik hem biyolojiye fizikten yaklaşıyorum hem de fiziko-chemistry kullanıyorum. Bu noktada aslında bütün temel bilim dallarının ortasında bir yerdeyim. Ve biyomalzeme de orada olduğu için aslında çok sevdiğim ve ilgimi çeken bir alan. Yani tam bir disiplinler arası alan. Sadece tek bir bilgiyle ilerleyemiyorsunuz. Hani çok farklı yönlerden yaklaşabilmeniz lazım problemlere. Bu yanı beni cezbetti ve doktora, master, doktora sonrası süreçlerde hep buna yönelik biyo uyumlu materyallerle çalıştım. Malzemenin biyo uyumlu hale getirilmesi benim ilgimi çekiyor. Çünkü malzeme, elle tuttuğumuz bu şeyi vücutla bir şekilde etkileştirmek ve vücutla uyumlu hale getirmek, bu benim için son derece heyecan verici bir alan. Ve ben de bu prensiple bu konuda işte çalışmalarımıza devam ediyoruz. MIT ile çalışma yaptınız, doğru mu? İşte Harvard ve MIT benim postdoktora yaptığım dönem orada sürdü. Evet. MIT ile ortak 3 boyutlu doku modelleri üzerine çalışmışsınız. Oradaki Evet, tecrübelerinizden kısaca bahsedebilir misiniz? bu postdoc çalışmam, az önce kısaca bahsettim, tekrar edeyim. Bu Harvard Tıp Fakültesi ve MIT'nin ortak, şöyle ki Harvard Üniversitesi'nde daha çok bu tıp fakültesi tabii çok ön planda. MIT'de de mühendislikte tabii ki dünya çapında en iyi enstitülerden biri. Her ikisi de Boston'da, Amerika'da Boston'da bulunuyorlar. Bunların her ikisinin aslında ortak çalışma alanları olan sağlık alanında bir hub gibi bir sağlık bilimleri HST diye geçiyor. Health Science and Technologies diye bir enstitü kurulmuş. Ben postdocumu burada gerçekleştirdim. Bizim hocamız Utkan Demirci ama diğer hocalar da iki tarafa da afiliye olabiliyorlar. Yani iki kurumdan da aslında dereceleri var gibi. Ve hani bizde bunun şöyle bir avantajı var. Hem MIT'nin mühendislik altyapısından faydalanabiliyorsunuz, hem Harvard Tıp Fakültesi'ndeki doktorlardan bir takım mentorluklar alabiliyorsunuz. Çünkü bir araştırma projesini özellikle sağlık alanında gerçekleştiriyorsanız klinisyenlerle birebir çalışıyor olmanız gerekiyor. Böyle bir ortamda ben doktora sonrası çalışmalarımı gerçekleştirdim. Bunun çok avantajlarını sonraki dönemde de yaşadım. Ben Türkiye'ye geri dönünce ilk önce İzmir Katip Çelebi Üniversitesi'nde tıp fakültesi olan bir devlet üniversitesiydi. Sonrasında da Koç Üniversitesi'nde gene tıp fakültesinin olduğu bir yer. Ve tamamen bu hedefle kurulmuş KUTTAM, yani Koç Üniversitesi Translasyonel Tıp Araştırmaları. Yani araştırmada yapılan bir takım sonuçların hasta yatağına ulaştırılabildiği bir ortamda çalışıyorum. Burada gene dediğim gibi, vurguladığım gibi hem mühendisler hem tıp klinisyenler, tıp doktorları bir arada çalışıyorlar. Bunun değeri çok büyük. Çünkü problemleri tanımlamada klinisyenlerin görüşleri olmazsa olmaz. Bunun yanına moleküler biyologların geniş perspektifteki çözümsel yaklaşımları ve mühendislerin problemlerin çözümüne yönelik yaklaşımları, hepsi birleştiği zaman bir sonuç üretmek mümkün olabiliyor. Ben de böyle bir ortamı Koç Üniversitesi'nde bulduğum için şu anda çalışmalarıma burada devam ediyorum. Peki size bir şey daha sormak istiyorum. Boston'da çalışmanın avantajlarından bahsediyorsunuz. Dezavantajları var mıydı? Yani dezavantajlı bir durum ben yaşamadım. Tabii ki yaptığın iş, hani ülkende olması ve hani kendi sevdiklerinle yakın olmak, bunlar önemli ve bu sebeplerle de yani ülkeye yeniden Türkiye'de çalışabiliyor olduğum için, böyle bir ortamı bulabildiğim için kendimi şanslı hissediyorum. Bir dezavantajı olduğunu düşünmüyorum. Yani orası da çok önemli, çok değerli bir seçenek. Her zaman da bence bütün araştırma yapan kişiler için aslında bu alanların çok önde yürütüldüğü bir dünya çapında bir merkez Boston. Başka merkezler de var ama hani bunlar birkaç tane işin gerçeği. Bunlardan bir tanesi Boston olduğu için bence doğru bir seçimdi benim o dönemim için. Hani şimdi gene bir başka yer arayışına girsem, evet, Boston neden olmasın, ya da bir başka yerler de var, başka hub'lar da var. İşte bunlar düşünülebilir ama hani bunları, en değerlisi, bunu geri dönüp aslında Türkiye'de hem kendi ortamında, kendi bildiğin yerde yapabiliyor olmak. Ama dediğim gibi belli merkezlerin avantajlarını yaşıyor olmak da değerli. O yüzden ben aslında bütün araştırmacıları belli dönemlerinde araştırmalarının bu ziyaretlerle kendilerini çeşitlendirmelerini, önemsemeleri gerektiğini düşünüyorum. Teşekkür ederim. Şunu da merak ediyor arkadaşlarım. Alanınızla ilgili toplum algısında neyin tam tersi olmasını isterdiniz? Toplum algısında neyin tam tersi olması derken yani
Aslında ben bilime toplum algısının son derece yüreklendirici olduğunu düşünüyorum. Ama tabii belli zorlukları var. Yani hani bilim yapıyor olmanın şöyle zorlukları var. Özellikle hani o merkezlerden birinde değilseniz lokasyon olarak, hani Türkiye'de yapıyorsanız araştırmayı, bunun getirdiği bazı zorluklar var. Yani merkezden uzak olmanın zorluğu, işte en basit bir takım malzemeleri getirirken yaşadığınız zorluklar. Bu tabii toplum algısı değil de biraz daha aslında koşullarla ilgili. Hımm. Hani ben ama bunu önemsiyorum. Yani bunun aslında daha baş edilebilir bir seviyede olmasını isterdim. Çünkü gerçekten Türkiye'de araştırma yapmanın böyle zorlukları var. Ama toplum algısı olarak bakacak olursak aslında toplumun ben araştırma yapan kimselere olan saygısının, sevgisinin iyi seviyede olduğunu düşünüyorum. Türkiye için de böyle ve aslında destekleyici bir ortam bence aslında var. Ama belki hani farklı disiplinlerin bir arada çalışmasıyla ilgili algının daha gelişmiş olmasını dileyebilirim Türkiye için. Çünkü ben özellikle doktora yıllarımda biyomühendislik gibi disiplinler arası bir alanda çalışıyor olmama rağmen hani bir fizikçi ve fizikli bir hocayla çalışıyor olduğum için belirli zorluklar yaşadım. Hani bunların şu anda tabii ki çok daha farklıdır. Hani zaman geçtikçe farklı disiplinlerin kapsayıcılığı artıyor. Ama hani bütün disiplinlerin bence aslında eşit derecede alanlara yaklaşabileceğiyle ilgili daha güçlü bir algının zaman içinde daha gelişiyor olmasını önemsiyorum. Şimdiye kadar kariyerinizdeki en büyük başarınızı ne olarak görüyorsunuz? Bu benim magazinsel en merak ettiğim soru. En büyük başarım benim bence kariyerimde gerçekten bu startup yolculuğu. Çünkü orada belli ölçüde bir cesaret ve orada bir risk alma durumu söz konusu. Çünkü ne olacağını bilmediğiniz bir suya giriyorsunuz. Yani bilinmeyen sular buralar bir miktar. Çünkü araştırmada yapmak istediğimiz şeyler belli. İşte belli sayıda performans kriterleriniz tanımlı. İşte belli sayıda yayın yapman lazım, proje getirmen lazım. Ama hani bunu sanayiyle yapmak, sanayiden iyi de işin içine katıp ama hani bunu bir danışmanlık şeklinde de değil, bir şirket kurarak, hani kendin de elini taşın altına sokarak ve de aynı zamanda hani sonuçta bir isim var burada ve onunla birlikte bir yolculuğa çıkmak başka bir şey. Hani burada bir risk aldığımı düşünüyorum ama risk almış olmanın da keyifli ve güzel olduğunu düşünüyorum. Bence bu bir başarı kendi adıma. Çünkü hani bunu yapmayı tercih etmeyebilirdim. Daha bilinen bir şekilde, daha rutin metotlarla kendi hani yapılması gerekeni yaparak ilerlemek yerine biraz daha aslında maceracı davrandığımı burada söyleyebilirim. Evet. Sizce bilim alanında başarı için gereken temel becerilerden en değerli 3 tanesi nedir? Birincisi disiplin. Kesinlikle yani disiplinli ve süreklilik arz eden çalışmayı hiçbir zaman es geçemeyiz. En önemlisi bence aslında disiplin. Disiplin ve düzen içinde çalışmaları sürekli şekilde gerçekleştiriyor olmak gerekiyor. Yani bu hiç yadsınamaz bu işin temeli. Bunun dışında bence yaratıcılık da çok önemli. Disiplinli ve yaratıcı bir insansanız bilimde başarılı olma kapılarınız açılıyor bence. Çünkü yaratıcılık olmadığı zaman çok tek düze kalma riski var. Yaratıcılığınızı da devreye soktuğunuzda aslında gerçekten üretim yapabilir hale geliyorsunuz. Disiplin ve yaratıcılığı ben en başta sayabilirim. Bunların yanına bir üçüncü şey koyarsak hani kendi olduğum yerden ben gene bazı risk alabilmeyi, hani riskli projelere girebilmeyi de bence bilimsel başarıda önemli bir unsur. Çünkü yani aslında özgürlük diye yani risk almak aslında özgür düşünceyle tanımlanıyor bence. Özgür düşünceyi ben çok önemli buluyorum. Özgür düşünce ortamında yapmak istediğin, gerçekten gerekli olduğunu görebildiğin, yerini bulacağına inandığın çalışmaları yapabilecek özgüvene sahip olmak önemli nitelik. Çünkü özgürlük aslında belli ölçüde özgüven gerektiren bir nitelik. Bunların önemli olduğunu düşünüyorum. Aslında 3 tane değil, hepsi birbirini doğuruyor. Aslında bir Doğru. tane özellik bile hepsini kapsamak zorunda oluyor. Doğru mu? Yani tamamen öyle. Bunların hiçbir tanesini eksiltemeyiz. Yani disiplin olmazsa istediğiniz kadar hani yaratıcı olun, dağınık kalırsanız bir sonuca ulaşamazsınız. Sonuca ulaşmak her zaman değerli. Ya da işte dediğim gibi hani özgür düşünce yoksa özgür düşüncenin temeli olan özgüven olmadan özgür düşünce zaten kendiliğinden olmuyor. Yani onun yeşerebilmesi için bunların hepsinin birbiriyle bağlantılı olarak var ediyor olmanız gerekiyor kendi içinizde.
Bilimsel fikirlerimizi geniş kitlelere nasıl aktarabiliriz? Ben bu konuda aslında yani bunun için de bir zaman ayrılabilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ve burada tabii gene çeşitli davetler zaten aslında geliyor. İlgi var yani toplumun bu konuda bence. Bunlara olumlu yanıtlar vererek işte sadece bilimsel konuşmaların yanı sıra halk için olan etkinliklerde yer alarak, bunları kimi zaman düzenleyerek, bunun için vakit harcayarak bence bu konudaki farkındalığı arttırılmasına katkımız olabileceğini düşünüyorum. Sosyal medyanın bu noktadaki önemi ne kadar yeterli sizce? Sosyal Nedir? medya da çok önemli. Yani işin gerçeği, ben şu anda aynı zamanda benim çok yoğun sivil toplum çalışmalarım var. Bir takım kadınlarla ilgili bir takım topluluklarda çalışıyorum ve orada bize, yani bu tamamen hani uluslararası bazı topluluklar bunlar, tamamen sosyal medya ile ilgili eğitimler organize ediliyor. Bunun gerçekten gerekli olduğunu hani oralarda ben iyice kavradım ki başta benim için kendi sosyal medya kullanım yolculuğum son derece natüreldi. Yani hani basit kendin için açtığım bir hesap üzerinden yaptığım paylaşımlar şeklindeydi ama sonra bunun olumlu bir yanı olduğunu keşfettim. Çünkü gerçekten bu konuya ilgi duyan insanlarla, çok uzaktaki insanlarla da bir araya seni getiriyor sosyal Aynen medya. öyle. Mesela şu an Ve biz bir araya gelebildik, doğru mu? biz bir araya gelebildik. Aynı zamanda bu konuda birbirini tanıyan bir insan topluluğu oluşuyor. Başka çok daha uzak noktalarda bir sürü kişi size ulaşabiliyor. Bu güzel bir şey. Ulaşılabilirlik, erişilebilirlik ve bu noktada aslında bir ilham kaynağı olabilmek ve ilham alabilmek ve bu etkileşimin sürdürülebiliyor olması bence çok değerli. Bunun için çok elverişli bir ortam. Aynı zamanda ben şey diyorum, sosyal medya toplumunda yaşıyoruz artık. Yani bu inkar edilemez bir şekilde hayatımızın çok merkezinde olan bir yerde. Tabii ki bunun belli kuralları ve nitelikleri ve bir görgüsü var aslına bakarsanız. Bunların tanımlanıyor olması da bizim içinde olduğumuz sürece denk geldi. Yani biz bunları yaşayarak öğreniyoruz. İleride bunlar belki yazılı dokümanlar şeklinde verilecek yani kişilerin eline. Ama yani sonuç itibariyle sosyal medya kullanımı gerçekten hassasiyet isteyen ve etki değeri yüksek ve önem atfedilen bir alan bence. Yanlış hatırlamıyorsam 2020-2021 döneminde Zetametrix kurdunuz, doğru değil mi? Doğru, tamamen doğru. Ve o Evet. zaman da tam olarak pandemi dönemine denk geldi ve aslında sosyal medyanın önemini de o zamanlar keşfettik toplum olarak. Ve sizin de belki de sosyal medya kullanımınız bu yönde bayağı etkili oldu diye tahmin ediyorum. Çünkü o dönemler meetingler yapamıyorduk, gatheringler yapamıyorduk. Onun yerine sosyal medyadan genişliyordu kitlemiz. Yani şöyle diyebilirim, aslında Zeta Matrix özelinde, yani bir biyoteknoloji firması olarak yani sosyal medyanın direkt katkısı olduğunu söyleyemem. Yani orada bizim yaptığımız işler çok kendi içinde, kendi başına yürüyor ve öyle de olması gerek. Ben hani sosyal medyanın katkısının başka bir taraftan, yani daha çok toplumsal farkındalık adına önemli olduğunu düşünüyorum. Yoksa hani iş yaparken herkes de sosyal medyada olmak durumunda gerçekten değil. Yani bu çok benimsenmesi gereken bir şey de değil. İş yapmak çok daha değerli, önemli. Aslında işine odaklanmak ve hani yaptığın işi en iyi şekilde yapmak önemli. Ama bunun yanı sıra eğer yaptığınız işle birilerine dokunabilecekseniz, onlara ilham kaynağı alabilecekseniz ya da yaptığınız ürünü yaygınlaştıracaksanız, evet, sosyal medya orada devrede oluyor. Pandemiyle bir ilişkisi var mı bizim sosyal medyada varoluşumuzun? Gerçekten yok. Yani pandemi olsa da olmasa da biz oralarda zaten vardık, varız. Hani öyle bir şey. Yani pandemiyi orada ben çok büyük bir avantajını söyleyemem ama evet, belki farkındalık ya da haberdar etmek anlamında faydaları olmuş olabilir. Az önce söylediğinize göre kadınlarla ilgili sosyal çalışmalara katılıyorsunuz, sosyal projeler vesaire. Peki sizce bilim ve teknoloji üzerinde kadının yeri nedir? Sizce kadın ne yerde, siz ne yerde görüyorsunuz? Nasıl olması gerekiyor? Ben aslında diğer bütün alanlarda olduğu gibi, yani çok ayrım da yapmaksızın bu alanda da eşit bir ortamın oluşturulmasının değerli olduğunun bilincindeyim ve aslında bütün arkadaşlarım, yani kendi alanım bilim teknoloji, bunun için çok elverişli bir alan. Çünkü gerçekten kadınların üretken olabildiği,
yaratıcılıklarıyla katkı sunabildiği, titizlikleriyle ve yani belirli nitelikleriyle ortama büyük değer kattığı bir alan. Ve burada yani eşitlikçi bir çalışma ortamının oluşturulmasının çok önemli olduğunu ve burada aslında karşılıklı destek ve dengeyle bu işin güzel bir noktaya geldiğini düşünüyorum. Çok yeni bir teknolojide kadınların katılımıyla ilgili bir sempozyumda bir moderatörlüğüm oldu. Orada 5-6 tane böyle bilim kadını, ülkemizde çok değerli işler yapan bilim kadınıyla bir arada bir sempozyum gerçekleştirdik ve orada da yineledik ve gördük ki aslında hani bazen böyle sempozyumlarda birbirimizi görüyoruz ve orada yani discussion şeklinde konuşurken üzerinde bir konuyu geliştirirken daha iyi farkına varıyoruz ki aslında bu alanda yaşadığımız evet avantajlar ve dezavantajlar birlikte var. Ama hani kadınlar için gayet elverişli bir yolculuk, bilimsel yolculuk ve aslında bu konuda birçok destek mekanizması zaten tanımlanmış, daha da tanımlanması gerek. Hani işte çocuk bakımının eş şekilde üstlenilmesinden tutun da hani birçok izin durumları vesaire. Ama toplamında bence kadınların bu alanlarda kendilerini söz sahibi görmeleri ve bu işlerin içinde yer almaları son derece değerli. Ve bizler de bu konularda eğer rol model olabiliyorsak ne mutlu bize. Şunu merak ediyoruz. Derneklerde gördüğünüz ve yetersiz bulduğunuz konular var mı? Bu prosedürler yurt dışında farklı mı? Türkiye'de farklı mı? Yani şöyle farklı olduğunu söyleyemem ki. Şöyle ki yani bu derneklerle ilgili ya da sivil toplumla ilgili yapılan düzenlemeler hali hazırda zaten bir takım hani hem bildiğim kadarıyla yani kadın hakları ile ilgili en azından bir takım bilinçli düzenlemeler ile ilgili komisyonlar vesaire bunlar var ve bunlar üzerinde çalışılıyor. Bu aslında umut verici ve bu konularda bence çok hassasiyetle yani her seviyede çok daha detaylı ve eşitlikçi bir yol izleniyor olması gerek. Dernek tüzükleriyle ilgili çok detaylı bir bilgim yok yani hani ne kadar yurt dışıyla nasıl ikisi farklı ilerliyor ama ben hani uluslararası bir Soroptimist Derneği var. Onun Türkiye ayağında örneğin aktif rol alıyorum. Bu uluslararası bir dernek yapısı olduğu için hani bizim oradaki faaliyetlerimiz de çok aslında eş güdümlü sürdürülmeye çalışılıyor. Bu noktada böyle uluslararası bir takım dernek faaliyetlerinin önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü birbirimizden öğreniyoruz. Gene keza Avrupa Birliği projeleri bizi bu noktalara getiriyor. Yani global dünyada böyle hem fon kaynakları anlamında hem de dernek yapılanmaları anlamında ortak işlerin içinde yer almak hızlı öğrenmeyi sağlıyor. Böyle buna elverişli bir ortam var bence. Hani bunu sürdürüyor olmamız çok değerli. Size ilham veren insanlar var mı bilim alanında, bilimsel çalışmalarınızda? Tabii çok var. Yani çok ilham verici birçok hocalarımız var. Yani hani en başta benim lisans hocam Ayşe Erzan'ı sayabilirim. Benim Profesör Doktor Ayşe Erzan benim lisansta çok ilham aldığım, çok değerli, birebir çalıştığım, bitirme ödevini birlikte yaptığım hocam. Kendisi aynı zamanda uluslararası L'Oréal'in ve birçok önemli ödülü sahibi, çok önemli fizik profesörü. O bana çok ilham kaynağı olmuştur. Onun dışında gene her seviyede yani çalıştığım ortamlarda birçok değerli hocayla çalışma şansım oldu. Halihazırda şimdi Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde klinisyen hocalarımız var. Yasemin Gürsoy Özdemir'in ismini sayabilirim. Nörolojiden çok değerli hocamız. Gülgün Şengil hocam Ege Üniversitesi'nden anatomiden. Çok değerli kadın hocalarımla birlikte çalıştım ve onlardan çok ilham aldım bugün ne gelene kadar. Daha da inşallah hepsiyle de çalışmalarımız sürsün dileğindeyim. Bilim alanında liderlik pozisyonlarına yükselirken girişimcilerin ve özellikle kadınların karşılaştığı belirli zorluklar hakkında konuşabilir miyiz? Yani belirli zorluklar tabii var ama şimdi ben bunu daha önce de söyledim. Biz aslında belli bariyerleri zihin çok önemli bir araç. Hepimiz artık bunun daha da bilincindeyiz geldiğimiz zaman dilimi içinde. Ve yani hani zorluklara çok odaklanmayıp aslında çözüme odaklanıyor olmanın önemli olduğunu düşünüyorum. O yüzden aslında bence biz çoğu kez
hani şu zorluklar vardan da ziyade hani nasıl yol alabiliriz'i Hı konuşuyor hı. olmamızın değerli olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Aslında burada zihinlerde kız erkek ayrımı yapmaksızın küçük yaştan itibaren her işin altına elini sokmaktaki özgüven ve beceri sahibi olmakla ilgili hiçbir farkın olmadığı ile ilgili bir algı oluşturmanın değerli olduğunu düşünüyorum. Bu noktada STEM alanında, yani bilim teknoloji alanında bence çocukluk çağından başlayan bir farkındalığı biz bilim insanlarının destekliyor olması gerekiyor. Hani sorumluluğumuz bence orada olabilir. Çok küçük yaştan itibaren kız çocuklarına, özellikle belki ilkokul çağındaki kız çocuklarına bu alanda ne kadar söz sahibi olacakları ile ilgili bilinci küçük yaşta verip onların aslında zaten doğal bir şekilde bu ortamın içinde büyümelerini ve bu anlayışı zaten çok doğallığı içinde almalarının önemli bir çözüm olabileceğini düşünüyorum. Aynen öyle. Aslına bakacak olursak 5 yaşındaki Emel Sokullu ile şu anki Emel Sokullu çok farklı. Aslında o zaman neler yapabileceği hakkında fikri olsaydı belki şu an çok daha farklı bir yerde olabilirdi. Doğru mu? Çok doğru. Yani bu farkındalıkları gene kendi adıma ben bence, yani aslında biraz bunu şöyle söyleyebiliyorum. Ben kendi adıma gerçekten bu anlayışları çok dışındaydım. Yani ben her şeyi yapabilirim zaten diye büyüdüm. Ama hani böyle olmasaydı bugün burada olmazdım. Kesin olmazdım. Yani eğer bir bariyerler koymuş olsaydım kesinlikle çok daha başka yollara rahatlıkla girerdim. Bunu çok bilincindeyim. Yani başka yollara girerdim dediğim çok farklı kariyerler. Çünkü belli zorlukları var. Yani ne olursa olsun bilim teknolojiyle ilgili belli zorlukları bir şekilde en başında gözü kapalı giriyor olmanız gerekiyor. Ee, Yani onu biz geçen gün işte gene bahsettiğim sempozyumda konuştuk. Hani şeyde bile alanlar paylaşılmış durumda. Yani temel bilimlerde mesela biyoloji, sağlık bilimlerinde çok sayıda kadın araştırmacı var ama işte fizik, makine mühendisliği, elektrik mühendisliği, buralarda kadının sayısı gerçekten çok az. Ülkemizde öyle. Yani neden bilinmez, böyle bir sanki alanlar bölüşülmüş. Hani bunların çok üstüne çıkabilmek. İşte bana mesela onu geçen gün bir yerde gene söyledim. Niye fizik okudun, niye biyoloji okumadın falan diyen arkadaşlarım vardı. Gerçekten böyle. Yani hani niye elektronik okuyorsun, niye fizik okuyorsun, niye işte biyolojiyle ilgilenmiyorsun falan diyenler vardı. Bu mu etkili oldu bende? Hayır, değil. Yani biyoloji hakikaten daha ilgi çekici, canlılık içeriyor. Ama e, yani sonuçta bu çok daha analitik alanlarda da kadınların gayet korkusuzca yapabildiklerini ortaya koyması lazım. Bununla ilgili çok güzel örnekler var. İşte burs alan kızlarımız var. Daha yeni haberlerini duyduk. Yurt dışından çok önemli bursları işte matematik alanında, fen alanında alan, beceren kız çocuklarımız var. Onları destekliyor olmamız gerekiyor. Onları duyuruyor olmamız gerekiyor bu şekilde. Evet, teşekkür ederim. Peki Bu yüzden Pekâlâ. sizlerin katkıları da çok önemli. Yani böyle işte programlar için vakit ayırıyorsunuz, emek koyuyorsunuz. Yani bu bir günde çıkmıyor. Bak, bunun için sen ve ben bile hani konuştuk, şey yaptık. Beyin fırtınası gerekiyor, biraz vakit koymak gerekiyor. Evet. Hani bu çalışmaları ben çok o yüzden önemsiyorum. Çünkü düşündüğümüzün de ötesinde çok insana dokunma şansı böyle olabiliyor. Aynen öyle. Aslında az önce de bahsettiğiniz, noktadan yola çıkarak şunu söylemek istiyorum. Eğer kendimize bariyerler koyarsak çözüm üretemiyoruz. Eğer zorluklara odaklanırsak sonuçlara varamıyoruz. Yani şimdi ben deseydim ki ben Konya'dayım, siz İstanbul'dasınız. Biz görüşemeyiz, röportaj yapamayız ya da ben bir kız çocuğuydum. Büyüdüğüm zaman fizik okuyamam, biyoloji üzerine geliştiremem. Hollanda'da bir Ar-Ge ofisi kuramam, Amerika'da bir pazarlama ofisi kuramam vesaire. Hani kendime eğer bariyerler koyarsam sonuçlara ulaşamam. Eğer zorluklara odaklanırsam sonuçlara ulaşamam. Bu Tamamen sonucu öyle. Yani çıkartıyorum. ben şeyi de çok önemsiyorum. Güzel, çok güzel açıkladın Nisa. Yani şey önemli. Pozitif ve negatif düşünce ayrımını bence net tanımlıyor olmamız lazım. Yani kafamızda hani gerçekten daha pozitif bakıp olayları nasıl olumlu yoldan çoğaltabiliriz, iyileştirebiliriz. Buna odaklanıyor olmamız çok fark yaratıyor. Size göre yaptığınız çalışmalar sonucunda öğrencilerinize mutlaka bu konuda bir an önce çalışma yapılmalı dediğiniz bir konu var mı? Böyle bir konu, yani mutlaka bir an önce birçok alanda aslında çalışmalar, yani insan sağlığı zaten çok önemli bir alan olduğu için, yani insan sağlığını içeren her alan bence çok eşit derecede önemli. Özellikle bu e,
vücuda vücudun immün yanıtları üzerine işte cevaplar. Çünkü ben biyomalzeme üzerinde çalıştığım için mesela biyomalzemenin immünolojiyle olan kesişim noktası bence bir an önce yol kat edilmesi gereken bir alan olarak ilgimi çekiyor. Yani çünkü vücuda yabancı, bozulur ya da bozulmayan koyduğunuz her malzeme vücuttan bir yanıt alıyor ve o yanıtın tanımlı olduğu alan aslında immünoloji diye çok kocaman bir disiplin var. Hani onun aslında sayfaları arasında, yani oradaki bilgi birikimiyle çözülebilecek bir şey. Bu noktada ben hani aslında biyomalzemeye ilgi duyanların bir miktar immünoloji, bir miktar da gelişim biyolojisi çalışmaları gerektiğini, onu da özellikle bu yapay organlarla ilgilenen, rejeneratif tıpla ilgilenenlerin de gelişim biyolojisi gibi temel bilim alanlarında kendilerini geliştirmeleri gerektiğini, orada hızlı bir takım çözümlerin oradan türetilebileceğini düşünüyorum. Pekâlâ, son olarak son sorumuza geliyoruz. Bilim ve girişimcilik alanında kariyer yapmak isteyen diğer arkadaşlarımıza ne mesaj göndermek istersiniz? Onlara ne gibi önerilerde bulunmak istersiniz? Yani çok aslında güzel bir soru seti hazırlamış olduğum için hepsini aslında buradaki bu konuşmayı dinleyen bütün arkadaşlara bütün mesajları verdiğimizi düşünüyorum. Yani cesaret, özgüven ve işte disiplinle bence bilim ve teknoloji alanı son derece umut vaat eden, geleceğe dair umudumuzu içeren çok temel bir alan ve yani hani insan eğer bu gezegene, bu evrende, bu gezegene, burada dünyaya gelmişiz. Tutunmak istiyorsak, sürdürmek istiyorsak yaşamlarımızı, bilim teknolojide yapacağımız araştırmaların çok değerli, önemli bir katkısı olacak. Bunu biliyoruz. Hem hayat konforumuzu arttırmak, hem yaşam süresini uzatmak gibi birçok farklı yerden bilim ve teknolojinin pratik faydalarını yaşayabilme umudu içeriyoruz. Ya çok temelinde umuttur aslında bilim. Yani bilimin özü ve esası aslında yaşama karşı duyduğumuz umutla şekillenir. Ben bu noktada bu konuda çalışmaya hevesli bütün gençlerimizin belli nitelikleri kendi içlerinde bulduktan sonra bu alanda cesaretle çalışmalarını teşvik etmek istiyorum. Çok teşekkür ederim. Çok güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Sizinle tanıştığım için çok memnun oldum. Ben de çok teşekkür ederim Nisa. Hem davetin için, hem güzel soruların için, hem hazırlığın için çok teşekkürler. Çok güzeldi. Katmak istediğiniz başka bir şey var mı acaba? Benim başka söyleyebileceğim bir şey yok ama dediğim gibi yani herkese bu konuda çok özgüvenli çalışmalarına devam etsinler ve iletişim kurmaktan hiçbir zaman çekinmesinler diye bir son söz söyleyeyim. Benimle de daima e-mail ortamında ya da sanal bu sosyal medya üzerinden iletişime geçilebilir ve ben herkese yapabileceğim katkıda bulunmaktan çok mutlu olurum. Bunu Çok eklemek isterim. teşekkürler. Arkadaşlar, umudumuzu kesmiyoruz, özgüvenli oluyoruz, özgürlüğümüzü kısıtlamıyoruz, her şeyi başarabiliriz. Ve diğer söylediğimiz her şeye yani mutlaka kulak verin. Harika bir konuşma gerçekleştirdik. Umarım insanlara hani küçücük de bir olsa kıvılcım oluruz, kelebek etkisi yaratırız. Sizin sayenizde, sizin deneyimlerinize dayanarak. Oturumumuzu burada sonlandırmak istiyorum izninizle. Tabii, çok teşekkür ederim. Harika.